Amazon'da çok satan bir ürün bulup satalım video serisinin 10. bölümündeyiz. Bu bölümde size yine parlak ve çok güzel satan ürünler göstereceğim. Fakat bu bölüme başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum farkında mısınız ama ben birkaç yıldır YouTube'da bu tarz videolar sürekli üretiyorum ve sürekli size benzeri şekilde birçok ürünü gösteriyorum. Ve bu işin nasıl yapılabildiğini ve nasıl para kazanabileceğini en şeffaf şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi aslında buna milyon dolarlık fikirler diyebilirsiniz. Çünkü milyon dolar kazanmak baktığınız zaman çok büyük bir para. Ülkemizde zaten dolar olmuş 8,5 lira. 1 milyon dolar demek 8,5 milyon TL demek. İnanılmaz büyük bir para. Ama bana emin olun, bu fikirler, bu videolar, bu içerikler size milyon dolar para kazandıracak fikirler diyebiliriz. Tabii ki burada taşın üstüne taş koymanız gerekiyor. Benim size gösterdiğim ürünü gidip de hadi ben bu toptancıdan Tuğer bana gösterdi deyip bu ürünü alıp hemen Amazon'da satmaya kalkışmayın. Bu fikri alın, olgunlaştırın, kendinize özel bir hale getirin ve ondan sonra Amazon'da satmaya çalışın. Farklı ürünler geliştirin, farklı metotlar geliştirin. Sadece Amazon'a da odaklanmayın. Belki AliExpress'te satabilirsiniz, belki eBay'de, belki Walmart'ta ya da kendi internet sitenizi Shopify ile kurar, oradan da satabilirsiniz. Benimkisi sadece bir fikir, bir yol açmak, milyon dolarlık bir fikir vermek ve bunun üzerine taş koyarak geliştirmek, üretmek, farklı bir yönteme evirmek tamamen sizin elinizde. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve ben şuna eminim, birçok kişiyle konuşuyorum ve birçok yorum okuyorum ve birçok kişiden aldığım geri dönüşlerde hep şunu görüyorum ve diyorlar ki bana, ben bu videolar sayesinde Tuğer şu kadar para kazandım. Ben bu videolar sayesinde bu işe başladım. Bu beni çok mutlu ediyor. Ama onun aksi gelen yorumlarda muhakkak oluyor. Fakat siz olun, her zaman ne ben ne bir başkası. Kimsenin söylediğini bir olarak kabul etmeyin, birebir kabul etmeyin. Kendinizi mutlaka o taşın üzerine bir taş koyup kendinize özel hale getirin ki o milyon dolarlık fikir sizin için çok daha faydalı ve çok daha kazançlı bir iş modeli haline gelsin. Şimdi hemen ekranımı paylaşacağım sizinle ve ilk olarak bulmuş olduğum bir tane ürünü size göstereceğim ve üzerinde bunu tartışacağız. Teknik olarak bunu analiz edeceğiz. Evet, şu an bir su şişesi var karşımda. Mor renkli bir su şişesi. Bu su şişesi 34 oz ebatında. Buna çok dikkat etmek gerekiyor ve rengi de burada. Fiyatı 17.86. Şimdi toptancısına bakıyoruz. Toptancısında 33.75 oz ediyor. Yani şöyle baktığımız zaman aslında 0.25'lik bir fark var. Aslında fark da yok. Muhtemelen aynı ürün ama buradaki üretici farklı bir yuvarlama kullanmış olabilir. Yani küsuratları kullanmayıp burada 34 oz diye belirtmiş olabilir. Çünkü baktığımız zaman markalar aynı marka. Rocco Store yazıyor. Bormoli diye bir marka. Bormioli diye bir marka. Şöyle inceliyoruz. 6 dolarlık bir satış fiyatı var. 3 gün içerisinde ücretsiz kargo ama minimum 50 dolar olmak zorunda. Şimdi ben bu ürünü 6 dolara satın alacağım. Tabii ki bir tane, 2 tane, 3 tane alırsam bu üründen zarar ederim. Benim buradan mutlaka 50 dolar ve üzeri bir sipariş vermem gerekiyor. Yani birden daha fazla sipariş vermem gerekiyor bu toptancıdan ki hem kargon bedavaya gelsin hem de birim maliyetim biraz daha aşağı çekilsin. Şimdi 6 dolar, hemen şuraya bakıyoruz. Teknik olarak incelemeden önce bir karlılık hesaplaması yapalım. Bu ürün bizim işimize yarar mı, yaramaz mı? Ben Helium 10 kullandığım için, bu arada Helium 10 mutlaka ben kullanmanızı öneriyorum. Gerçekten ürün analizi konusunda bir numara bana göre. Ve Tuger 50, şu an aşağıda da görüyorsunuz, Tuger 50 indirim koduyla da Helium 10'e yarı fiyatına sahip olabiliyorsunuz. Hemen buraya ben Revenue Calculator bölümüne, Helium 10'in bana açtığı bölüme yazıyorum. 6 dolar maliyetim var diyorum. Ve bana sistem 2 dolar 90 sent kadar bir kar edeceğimi söylüyor. Tabii ki burada 6 dolarlık maliyet üzerine mutlaka ekstra maliyetler gelecektir. Bunları hesaplamanızı ben öneriyorum. Bu 6 olmaz da 7 olabilir, 7.5 olabilir. Artık burada sizin aldığınız ürün adetine göre değişecektir. Ama mutlaka kar edebileceğiniz bir noktada satış yapmanız gerekiyor. Zararına zaten satış yapmanız çok mantıklı değil. Diğer videolardan da aşina olacağınız üzere ben burada yine Helium 10'in buradaki satış grafiklerini kullanıyorum. Geçmişine bakıyorum ürünün. Tüm zamanlardaki geçmişlerde sales rank dediğimiz şu ekranda kırmızı bölüm olarak gördüğünüz sales rank rakamları ne kadar düşük olursa bu ürün o kadar çok satıyor demektir. Yani sıralaması o kadar yukarıda demektir. Şöyle baktığımız zaman 2015'ten bu yana bu ürün her zaman çok satan bir ürün. Yani çok riski olan bir ürün değil. Hazır müşterisi var. Sürekli bir sipariş geliyor. Müşteri yorum sayısı 195, gayet iyi. Dolayısıyla ben bu ürünü satabilirim. Şimdi diğer bir kriterim de neydi? Satıcı sayısı. 4 tane satıcım var. 4 tane satıcı olduğu için de yine gönül rahatlığıyla ben bu ürünü satabilirim. Şöyle diğer satıcılara baktığımız zaman 18.99'a satan var. Mesela ben 17.86 demiştim fiyatı. 18.99'a satan var. Şimdi niye daha pahalıya satıyor?
Şöyle düşünün, bu ürün şu an stokta 17.86'ya satıyor. Bu satıcı, hangi satıcı satıyor? Big Kitchen diye bir satıcı satıyor. Ve Amazon depolarından değil de kendisi kargoluyor. Şimdi ben Amazon müşterisiyim. Diyorum ki 2 dolar daha fazla vereyim, Amazon depolarından gelen bir ürün benim evime gelsin. Çünkü bu satıcının ne zaman kargolayacağı, ne kadar zamanda kargolayacağı ya da nasıl paketleyeceği bilinmiyor. Çünkü şişe sonuçta kırılabilir, sorun yaşayabilirim. O yüzden ben müşteri olarak ne yaparım ki birçok müşteri bunu yapıyor. Prime üyesi olduğu için Amazon depolarından kargolanan ürünleri tercih etmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada 18.99'a Ships from Amazon yazıyor. Bakın, Amazon depolarından kargolanan bir ürünü müşteriler daha çok tercih ediyor. Dolayısıyla 18.99 olarak fiyatımızı düşünebiliriz. 1 dolar daha karlıdır. Dolayısıyla biz buradaki ürünü 18.99'a satabiliriz. Toptancıya bakıyoruz. Toptancı 5.95'e satıyor ve dediğim gibi daha fazla adetlerde alırsanız kargoyu bedavaya getirirsiniz. Amerika'da bir ara depo tutarsınız. Google'a yazarsınız Amerika'daki ara depolar diye. Bir ara depoyla anlaşırsınız. Bütün ürünleri ara depoya aldırır. Orada yeniden etiketlendirir ve Amazon depolarına göndererek satışa başlarsınız. Ya ben nasıl yapacağım, bundan hiçbirini bilmiyorum diyorsanız da benim YouTube kanalımdaki oynatma listelerindeki FBA nasıl yapılır oynatma listesini baştan sona izleyin. Ben orada size adım adım bu işin nasıl yapıldığını A'dan Z'ye anlatıyorum. Şimdi hemen ikinci ürüne geçiyoruz. İkinci ürünümüz bir tane kase, saksı gibi bir ürün. Saksı gerçekten de yeşil, 21 santimlik bir ürün. Şöyle fotoğraflarına bakıyorsunuz, ne amaçla kullanıldığını da inceleyebilirsiniz. Dekoratif amaçlı çok fazla kullanılıyor. Güzel, yeşil bir saksı. Bu ürünün fiyatı 42.99 dolar. Gayet de pahalıya satılıyor baktığınız zaman. 12 tane satıcı var. Ve Buybox'ın sahibi olan, yani en iyi fiyat veren, en iyi puana sahip satıcı 3 tane stok almış. Bu ne demek? Ben hemen aşağı iniyorum. Diğer satıcılara bakıyorum. Daha pahalıya satabilir miyim diye düşünüyorum. Mesela şöyle inceleyelim. Şunu eliyorum, 39.99'u satanı. Çünkü bu Amazon depolarından değil, kendisi kargoluyor. Bu benim rakibim değil. Benim rakibim bu 42.99 ama bunun da stoğu bitiyor. Muhtemelen diğerinin de stoğu bitecektir. Şöyle aşağı indiğimiz zaman 43.2, yani 43 dolara ben bu ürünü satabilirim. 43 dolar da iyi bir fiyattır diyebiliriz. Tabii ki yine düşünüyorum, diyorum ki ben bu ürünün riskine girmeme değer mi? Yani bu ürün satış geçmişine sahip mi? Hemen şöyle aşağıya doğru indiğim zaman yine Helium 10'in buradaki satış grafik bölümünde all time diyorum ve baktığım zaman bu ürünün 2015'ten beri satışta olduğunu ve sales renklerinin gayet kabul edilebilir. Yani 100.000'in altında bir sales renk var. 100.000'in altında demek aslında bu ürün günde yani 100.000 olsaydı günde 5 tane 6 tane satıyor anlamına geliyordu. 100.000'in altında olduğu için de bu ürünün daha fazla sattığını anlayabiliyoruz ki Helium 10'in buradaki satış adetleri raporunda da zaten adetleri de görebilirsiniz. Onu geçmiş videolarımda göstermiştim. Şuradaki Chrome Extension'dan yapabiliyorsunuz. Çok da riskli bir ürün değil. Hareketli bir ürün. Bir satıyor, bir satmıyor. Ama genel olarak satan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Sezonsallık da olabilir. Değerlendirilebilir. Çünkü 42.99 çok iyi fiyat. 43 dolar. Çünkü toptancıda bu ürünün aynısı 17 dolar 95 cent. 18 dolar. Ve toptancıya baktığımız zaman yine 50 dolar üzerine ücretsiz kargo avantajı sağlıyor. Dolayısıyla ben bu üründen en az 4 tane aldığım zaman kargo ücreti ödemeyeceğim. Orada bir kar edeceğim. Ve şöyle bir karlılık hesabı yapmaya çalıştığımda da hemen aşağıya iniyorum. Helium 10'in Revenue Calculator bölümünde 18 yazdığımda 11 dolar 96 cent kar ettiğimi görebiliyorum. Tabii ki burada vergiler, görünmeyen maliyetler, iadelerden oluşan maliyetler, işte kur dönüşüm farkları, o bu şu derken bana göre bir %10'luk bir kayıp farkı ekleyebilirsiniz bu ürünlerde. Yani 20 dolarlık bir maliyet deseniz bile ürün başına 9.96, yani 10 dolar kadar bir karlılık söz konusu olabilir. Gerçekten de mantıklı, satmak için uygun bir ürün. Tabii ki ben bu ürünleri nasıl buluyorum? Ben bu ürünleri buraya sizin karşınıza nasıl getiriyorum? Hemen onu da size göstereceğim. Bizim tuger.us web sitesinde bir e-ticaret eğitimleri bölümü var. Mastermind e-ticaret eğitimleri. Burada siz aylık 69 dolara ya da 3 aylık 169 ya da yıllık 690 dolara abone olduğunuz zaman hemen sol tarafta AMZ hazır satan ürünler diye bir bölümümüz var bizim. Biz bu bölümdeki içerikleri her gün güncelliyoruz. Ekibimiz her gün buraya en az 5 tane yeni ürün ekliyor. Benim burada size göstermiş olduğum ürünler de bu listeden alınmış olan ürünler. Bu listede gördüğünüz gibi satışın yapılacağı liste, yani Amazon linki. Hemen sağ tarafta ürünün alınacağı toptancı ya da perakendeci, onun linkini koyuyoruz oraya. Siz ne yapıyorsunuz? Ürünün alınacağı site daha ucuzsa, mesela 5 dolara satıyor ürünü. Aynı ürün Amazon'da ne kadar? 25 dolar. Ucuz olan yerden, yani başka bir internet sitesinden ürünü alıyorsunuz.
ara depoya yollatıp etiketlettirip Amazon deposuna iletiyorsunuz. Çok karlı bir iş modelidir. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten de benim de uzun süredir yaptığım karlı bir iş modeli online arbitraj. Riskleri var mı? Tabii ki var. Sonuçta siz burada bir ticaret yapıyorsunuz. Aldığınız ürün orijinal olmazsa Amazon tarafında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla tedarikçilerin çok güvenilir olması önemli. Ürünlerin birebir listedeki ürünle birebir uyuşması çok önemli ki özellikle satıcıların en büyük düştüğü hata da şu oluyor. Mesela Amazon'daki bir ürün, mesela şu bardak ne kadar? İşte $10. Aynı bardak başka bir sitede $3. Diyor ki ne güzel 3'e alayım 10'a satayım. Teknik detaylara dikkat etmiyorlar. Mesela bu bardağın ebatıyla toptancının web sitesindeki bardağın ebatı aynı olmayabilir. Farklı boyutlar olabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. İnce ince düşünüp ince ince onları incelemek gerekiyor, elemek gerekiyor. Belki numune siparişi verebilirsiniz ya da ara depoya bir tane ürün aldırıp o ürünün fotoğraflarını çekilip size gönderilmesini isteyebilirsiniz. Veya şunu da yapabilirsiniz. Aynı listede Amazon.com'daki aynı satış listesindeki bir ürünü sipariş edersiniz. Ara depoya yollatırsınız. Toptancıdan bir ürünü bir tane sipariş eder, onu da ara depoya yollatırsınız ve ara depoya 2 ürünü yan yana koyup fotoğraf ve video çekmesini isteyebilirsiniz. Böylelikle 2 ürünün birebir aynı ürün olduğuna, aynı ebatta, aynı renkte olduğuna emin olursunuz. Bu sizin için daha garanti bir satış modeli, iş modeli olur ki gerçekten bu işi hakkıyla yapan ve bu işten on binlerce dolar aylık paralar kazanan insanların birçoğu aynı şekilde yapıyor. Bu şekilde hassas çalışıyor. Çünkü bu iş gerçekten hassas çalıştırmaya gerektiren bir iş. Alelade bir iş değil. Herkesin düşündüğü gibi ya oradan alıyorsun buraya satıyorsun işte şu kadar dolar kar ediyorsun işi değil. Gerçekten uğraşmak gerekiyor. Eğer siz emek verirseniz, uğraşırsanız, tek tek bu işle uğraşırsanız çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Çok da mümkün zaten. Benim size göstermiş olduğum yöntemler, fikirler gerçekten milyon dolarlık fikirler. Ama bu fikrin üzerine koymak, geliştirmek tamamen size kalmış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa da yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Ben yorumlarınıza elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.